Yeryüzündeki tanrılar, görkemli piramitlerin mimarları olan Mısır'ın eski krallığı beklenmedik bir bocalama dönemine giriyor. Peki, Mısır ışıltılı piramitler dönemine yeniden kavuşabilecek mi? Yoksa kudretli karanlığın öyküsü tarihin tozlu sayfalarına mı karışacak? Bu videomuzda eski krallığın varoluşsal mücadele esnasında Mısır'a has şekilde meydana gelen ilginç gelişmelerle derinlemesine inceliyoruz. Mısır'ın en ışıltılı çağı olan piramit çağının mimarları 4. Hanedan firavunlarıdır. 4. Hanedanlığın son firavunu, Firavun Şepseskaf, kraliyet mezarlığını ani ve anlaşılamayan şekilde görkemli Gize'den Sakkara'ya taşıyarak kendine bir piramit değil mastaba inşa ettirdi. Esasında piramitlerin tüm bu ışıltılı görkeminin karanlık bir köşesinde Firavun ailesi anlaşmazlıklarla çalkalanıyordu. Piramitler günümüze kadar ayakta kalıp tüm ihtişamıyla insanları etkileyip ölümsüzleşmiş olsa da ironik şekilde sahiplerinin birçoğunun isimleri korunamamış. Ortaya koydukları büyük piramit anıtlar dışında isimleri anılmamıştır. 5. Hanedanlık M.Ö. 1450-2235 yılları arasında Firavun Userkaf'ın başa geçişiyle hüküm sürdü. Userkaf, Şepseskaf'ı içe sayarak piramit biçimindeki mezar anlayışına geri döndü. Piramidini Firavun Zoser'in Sakkara'da basamaklı piramidinin yanına inşa ettirerek kendisini eski krallar ile ilişkilendirdi. Userkaf'ın piramidi 49 metre yüksekliği ile o zamana kadar yapılmış en küçük piramittir. Piramit bir tanrı için oldukça görkemsizdi. Ama Firavun Gizye ile Sakkara arasındaki Abusir sit alanına büyük bir güneş tapınağı inşa ettirerek açığı kapatmaya çalıştı. Bu önemli bir yenilikti. Piramit projelerinin devasa bütçesini karşılamak imkansız hale geldiğinden Firavunlar gücünü daha ekonomik olan güneş tapınağı ile vurgulamanın yolunu bulmuşlardı. 5. ve 6. Hanedanlık firavunları 4. Hanedanlık gibi büyük piramitler inşa etmedi. Onlar daha küçük çaplı piramitleri güneş tapınağının etrafına inşa ederek bir güzel süslediler. Firavunlar sonsuza dek mezarlarının bir kült merkezi olarak hizmet verilmesini isteyerek bu uygulamayı empoze etmeye çalıştılar. Fakat bu beklentileri boşa çıkacaktı. Yenilikler bununla sınırlı değildi. İlk 3 hanedanlıkta firavunlar benliklerini gök tanrısı Horus'un dünyadaki cisimleşmesi olarak vurgulamıştı. 4. Hanedanlık firavunları kraliyet ideolojisi ağına güneş tanrısını ekleyerek kendilerini Ra'nın oğlu diye de adlandırdı. 5. Hanedanlık firavunları da Userkaf ile güneş tanrısı ile ilişkilerine somut bir ifade kazandırdı. Ra'nın oğlu unvanı sistematik hale geldi. Userkaf dönemine kadar en üst düzey memurluklar genellikle firavun akrabalarına ayrılırdı. Fakat bu dönemde hanedandan olmayan kişiler en üst düzey memurluklara daha da fazla alınmaya başladı. Yeni bir bürokrat sınıfı oluştu. Böylece belli bir pozisyonu işgal eden hanedan üyelerinin iç hesaplaşmalarından kaçınıldı ve Firavun ailesi yönetimin üstünde bir konumda konumlandı. Userkaf ölünce yerine oğlu Saur'e geçti. Saur döneminde yabancı ülkelerle ekonomik nitelikte temaslar artmıştır. Mesela Firavun'un piramit kompleksindeki bir kabartmada sedir ağaçları, çocuk ve yetişkin Asyalılar, köle veya tüccarlarla dolu tekne görüyoruz. Başka bir kabartmada muhtemelen haraç olarak alınıp getirilen Suriye bozayılarını görüyoruz. Ayrıca efsanevi Punt topraklarına sefer yapılarak çok sayıda değerli taş elde edildi. Bu kabartmaların diğer bir önemi ise Mısır donanmasının ilk kesin tasviri olmasıdır. Hanedanlık boyunca bu etkinlikler ve seferler devam etti. Firavun Saure mütevazi piramidini hem Gize hem de Sakkara'yı terk ederek güneş tapınağının olduğu Abusir'de inşa ettirdi. Cenaze kompleksinin duvarlarını süsleyen kabartmaların günümüze ulaşan birçok parçası çok yüksek kalitede ve önceki cenaze tapınaklarınkinden çok daha ayrıntılıdır. Sonraki firavunlar Neferkare, Nefefre, Şepskare, Neyseri-ini de geleneği devam ettirerek piramit ve tapınak inşa ettirdi. Firavun Menkaur-Kayu piramidini kuvvetli muhtemel Abusir bölgesinde uygun alan kalmaması nedeniyle Kuzey Sakkara'yı inşa ettirdi. Yerine geçen Firavun Yeşkari-Yesi de piramidini Güney Sakkara'ya inşa ettirdi. Ama diğerlerinden farklı olarak bir güneş tapınağı inşa ettirmedi. Bunun sebebi ise muhtemelen şuydu.
O zamana kadar Firavun her daim ölümden sonraki hayatın garantisi olarak görülüyordu. Fakat Osiris kültü gelişerek Firavun'un alternatifi olarak görülmeye başlanmıştı. Dolayısıyla güneş tanrısı Ra halen daha en güçlü konumda olsa da gücünü kaybediyordu. Firavun'un güneş tapınağı inşa etmemesi bu durumun bir yansımasıydı. Firavun ne kadar mitolojiden arındırılmış olsa da yine de halkın gözünde hala daha tanrı olarak görülüyor. Firavun bir de iç reform yaptı. Taşra yönetimlerine ve memurları daha da güçlendirdi. Bu ünvanlar çoğunlukla miras yoluyla devredilebildiğinden sanal bir feodal sistem oluştu. Mısır'daki keyfilik ve yozlaşma Firavun Unas döneminde de devam etti. O da güneş tapınağı inşa etmedi. Osiris kültünün yükselişi, Mısır merkezi devlet yapısının ve ekonominin bozulması devam ediyordu. Unas çok süslü bir mezar hazırlattı. Tabutu yeryüzünü simgelemesi için siyah boyanırken mezar odasının tavanı gece gökyüzüne benzeyen koyu mavi bir fon üzerindeki altın yıldızlarla süslenmişti. Giriş salonu yeraltı dünyasının su dolu çukurunu anımsatmak için maviye boyanmıştı. Bu gibi birçok detay ile bütün ortam evrenin küçük bir modeli olarak tasarlanmıştı. Mezardaki piramit metinleri yani dualar, büyüler ve ilahiler derlemesi olan külliyat, yıldızlara katılmak üzere kozmik alemde yaptığı yolculuğunda Firavun'a yardım etmesi için tasarlandı. Bu ritüelin Mısır geleneğinde önemli bir rol oynadığı aşikardı. Fakat yine de bunları ebediyen hizmet etmeleri için kralın mezarının duvarlarına kalıcı biçimde kazımak düşüncesi Unas'ın hükümdarlık döneminin bir yeniliğiydi. Yamyam ilahisi adı verilen metin, Firavun'un kötü ünlenmesine neden oldu. Kısa bir alıntı metnin tadını veriyor. Unas, insanları yiyen, tanrılarla beslenendir. Unas onların büyülerini yiyen, onların ruhlarını yutandır. Tanrılara karşı böylesine acımasız bir tutum, kralın ölümlü tebaasıyla ilişkisi için iyi alamet değildi. Geçit yolundaki resimler dizisi yürek parçalayıcıdır. Ölmek üzere olan bir erkeğe bir deri bir kemik kalmış karısı yardım ederken erkek arkadaşı onu kolundan sıkıca tutuyor. Umutsuzca yiyecek arayan bir kadın başındaki bitleri yiyor ve açlıktan karnı şişmiş küçük bir erkek çocuğu bir kadına yiyecek için yalvarıyor. Bu betimlenenler Mısırlılar değildir. Nil Nehri Vadisi dışındaki insanların hayatları resmedilerek Mısırlılara ibret-i alem olarak gösteriliyordu. Hanedan mensup olmayan memurların gösterişli ve ilgi çekici hale gelen mezarlarından ne kadar güçlendiklerini gözlemleyebiliyoruz. 5. ve 6. hanedanlık döneminde hem biriken tecrübelerle hem de memurların daha iyi mezar yapmak için rekabete tutuşmasıyla mezar süsleme sanatında üst noktaya ulaşıldı. Memurlar insanların görüş alanına giren sonuların bırakıldığı kabul salonlarına ya da odalara abartılı bir özen gösterirlerdi. Ama görüş alanının dışında kalan mezar odasına gelişi güzel bir süsleme yapılırdı. Gösterecek bir şeyin varsa göster ilkesi Mısırlılar için kesinlikle hassas bir noktadır. Mezar resimleri, mezarın sahibinin ölümden sonraki hayatı için sanatsal sigorta poliçeleriydi. Mısır inancına göre ölen insanın vücuduyla birlikte gömülen eşyalar tüketilir ya da tahrip edilirse, bu resimler büyü aracılığıyla mezarda hayat bulacak ve her ihtiyacın sürekli tedarik edilmesini sağlayacaktı. Mezarların iki yönlü amacının yani sahibin statüsünü göstermek ve ona rahat bir ahiret hayatı garanti etmek olduğu düşünüldüğünde, mezar resimlerinin eski Mısır'a ilişkin oldukça idealleştirilmiş bir yaşam görüntüsü sunması şaşırtıcı değildir. Zanaatkarların bunları gerçekte olduğu gibi değil, müşterilerin dilediği biçimde tasvir etmeleri gerekmekteydi. Sahneler arasında anlatısal süreklilik duygusu hemen hemen hiç yoktur. Mezar sahibini ebediyen ölümsüzleştirmemek için çocukluğu, evliliği ve üst düzey göreve yükselmesi gibi önemli olayların resmedilmemesi dikkat çekicidir. Söz gelimi mezar sahibi her sahneye hakim olacak biçimde uzun şekilde gösterilirken hizmetkarları, karısı ve çocuklarının boyları onun çeynesine zorlukla erişen küçük figürler olarak gösterilir. Mısırlıların kademe takıntısını mükemmel biçimde yansıtan bu hiyerarşik ölçeklendirme ilkesi modern gözler için çok gariptir. Mezar resimleri gündelik yaşamın gerçeklerine ilişkin güvenilir veriler sunmasa da eski Mısır seçkinlerinin fantezileri hakkında fikir sahibi olmamıza olanak tanır. Avare zenginlerin zevkleri titizlikle kayıt edilmiştir. Çölde avlanma, bataklıkta balık ve kuş avı ve bir dizi kapalı mekan uğraşısı. Örneğin 6. Hanedan dönemi başlarında Vezir Mereruka,
resim yaparken ve masada oyun oynarken gösterilir. Bir başka sahnede hanesinin çalışanları döşeği, baş dayanağını ve sayvanı düzelterek onun yatağını düzenlemektedir. Daha sonraki sahnede karısı harp çalarak onu eğlendirirken Mereruka sayvanlı yatağında dinlenmektedir. Kuşkusuz bu gibi etkinlikler eski Mısır taşrasındaki yaşamın sert gerçekliklerinden uzak bir dünyaydı. Mısır'da toplumun üst kademesi ile alt kademesi arasında fark büyüktü. Toplumun üst kademeleri doktorların diğer tıp uzmanlarının hizmetlerinden yararlanabiliyorlardı. Seçkinler mezarlarını daima dinç ve sağlıklı, erkekler zinde ve cinsel yönden güçlü, kadınlar çekici ve ince tasvir edilir. Buna karşın iskeletler ve mumya kalıntıları ve ayrıca nadiren de olsa mezar resimleri, köylülerin birçoğunun bugün Mısır'da halen yaygın olan bir dizi elden ayaktan düşüren ağrılı hastalık çetiklerini doğrulamaktadır. Memurların bazıları Firavun tarafından mezar yaptırılma şerefine nail olmuşlardı. Fakat Firavun bu şerefe erişecek kişileri işlerinin önemine göre seçmezdi. Saray manikürcüleri başı olan ikiz Niyakum ve Humhotep kardeşler, Firavun'un tırnaklarına gösterdikleri hizmetin karşılığında çok güzel resimlerle süslü bir mezarla ödüllendirildiler. Vezir Kentika'da yükselmesini derin yönetim tecrübesine değil, soyunma odası denetçisi, giysiler gözetmeni, banyo sırları başı gibi Firavun'un kişisel hizmetindeki değişen rollerine borçluydu. Hatta 5. hanedanların en pahalı mezarlığı saray kuaförleri başı için inşa edilmişti. Memurlara verilen güç zamanla istenmeden şişkin kadrolu, yüksek maaşlı ve baskıcı bir bürokrasiye neden oldu. Memurların artan gücü Firavun'un iktidar tekelini tehdit etmeye başladığı için bunun böyle sürmesine izin verilemezdi. M.Ö. 2350 yıllarında memurların sayısını ve güçlerini azaltmak için büyük bir idari yeniden örgütlenme başlatıldı. Fakat bir kere iktidarın tadına varan memurlar kolay kolay zapt edilemeyeceklerdi. Reformların amacı hırslı memurların gücünü sınırlamaktı. Ne yazık ki bu memurlar tam tersine merkezi yönetimin zayıflaması sonucunu doğurdu. Piramitlerin bazılarında dönemle ilgili papirüsler bulundu. Papirüslerin bir kısmı denetleme ve mal sevkiyatları ile alakalıydı. Neferir Kara'nın Güneş Tapınağı'nın her gün beklediği mallarının arasında bazı özel ekmekler de vardı. Ama sevkiyat sürekli aksıyordu. Güneş Tapınağı gibi Mısır'ın en önemli kurumlarından birinin bu sıkıntıları yaşaması, Mısırlıların bize gösterdikleri parıltılı hayatlarının aksine eski krallığın yönetim mekanizmasının barış ve bolluk dönemlerinde dahi sağlam olmadığını göstermektedir. Munas'ın bir varisi olmadı. M.Ö. 2330 yıllarında başa 6. hanedanlığın kurucusu olan Munas'ın kızıyla evlenen Firavun Teti geçti. Teti, ömrünün sonuna kadar peşini bırakmayan saray entrikaları ile uğraşacaktı. O, yanına güvenilir yardımcılara ihtiyaç duydu ve onlara geniş yetkiler tanıdı. Sağ kolu vezir Kagemmi ve ardalı Mereruka çok büyük bir statü ile zenginliğe ulaştı. Fakat tüm bu önlemler onu korumaya yetmedi. Firavun bir darbe sonucu öldürüldü. Yerine Gapsçı Firavun Usarkar'a geçti ama saltanatı uzun sürmedi. Onun yerine de babası Teti'nin öcünü alan 40 yıldan fazla hüküm sürdüğü düşünülen Firavun Pepi geçti. Her ne kadar engellemeye çalışsa da merkezsizleşme devam etti. Firavunlar eski mutlak güçlerini bir türlü geri elde edemiyorlardı. Pepi'nin bir eyalet yöneticisinin kızıyla evlenip sonra da eşinin kardeşlerini vezir yapması durumun vehametini ortaya koyuyor. Sonraki Firavun, Menenher'in yönetiminde eyalet yöneticilerinin sayısında belirgin bir artış, başkent Memphis'teki merkezi yönetimin boyutunda eş zamanlı olarak büyük bir düşüş yaşandı. Bu değişikliklerin arkasındaki amaç açık değildir. Muhtemelen eyalet idaresini iyileştirmeye yönelik bir girişimdi ya da güçlü soyluları saraydan uzağa, ülkenin her yerine dağıtmaktı. Amaç ne olursa olsun sonuç olarak eyalet soyluları vergi toplama ve kaynak yönetiminden sorumlu hale geldi. Yerel yönetimler siyasi bağımsızlık ve ekonomik güç kazandı. İkinci Pepi 60 yıldan daha fazla bir süre tahta kalacaktı. Sonraki dönemlerde Firavun'u generaliyle gizli aşk yaşayan aciz biri olarak anmışlardır. İkinci Pepi'nin çok uzun süre başta kalması bazı sorunlar yaratmıştı. Bu sorunların en önemlisi varislerinin çoğundan uzun yaşadığı için bir veraset probleminin ortaya çıkmasıdır. Mısırlılar düzenli olarak Nübya'ya sefer düzenleyerek maden ve egzotik ürün elde ederlerdi.
Fakat son dönemlerde Nübya'dan pek iyi haberler gelmiyordu. Oranın halkı Mısırlılara daha fazla boyun eğmek istemiyordu. Zamanla Mısır, Nübya üzerindeki tahakkümünü tamamen kaybetti. Bu sorunun üstesinden gelecek bir lider de Mısır'da yoktu. Hele ki 6 yaşındaki Firavun II. Pepi'den bu liderlik zaten beklenemezdi. Keza tüm bunlar olurken Firavun'un ilgisi tamamen başka şeylerdeydi. Kendisine tüccar Harkof'un hediye olarak vaat ettiği pikmeyi heyecanla beklemekten başka bir şey yapmıyordu. Güçlendirilen yerel yöneticiler artık Firavunlarına baş kaldırıyorlardı. Eyalet valileri geleneksel olarak vergiden muaftı. Unvanları kalıtsal hale gelmişti. Miras bırakabiliyorlardı. Artan zenginlikleri ve bağımsızlıkları, gücün Firavun sarayından bölgesel eyalet valilerine doğru bir güç kaymasına yol açtı. Bu eyaletler ordu kurarak kendi aralarında çatışmaya başladı. Barış ve güvenlik ortamı sadece dış ilişkilerde değil, iç ilişkilerde de bozuldu. Memurlar karışıklık döneminde kesilerini doldurma derdi içindelerdi. Yozlaşma has safhaya çıktı. Tüm bunların yanında Nil cömertliğini terk edip büyük bir kuraklığa yol açtı. Hatta sanatta bile bir gerileme vardı. İkinci Pepi'nin piramidi ve içindeki süslemeleri Firavun Sauron'un birebir kopyasıydı. Tüm bu olumsuz gelişmeler ile birlikte bir de Firavun II. Pepi'nin ölmesiyle birlikte eski krallıkta öldü. Mısır'ın eski krallık dönemi böylece sona ermiştir. Fakat bu Mısır medeniyetinin sonu anlamına gelmiyor. Piramitlerin inşacıları olan Tanrı Kral Firavunlar, tanrılar olarak anımsanmasalar da etkinliklerini ve isimlerini ölümsüzleştirmeyi başarmışlardır. Eski krallığın çöküşü Mısır için tarih sahnesinde bir dönüm noktasıdır. Mısır'ın görkemi ve kendine has mistik yolculuğunun ilk aşamasıdır. Fakat önce Antik Mısır İç Savaşı'na konuk olacağız.